Efendim günaydınlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben bomba gibiyim. Neredeyiz? Cabo Verde'deyiz. Sal Adası'ndayız arkadaşlar. Bir önceki bölümde ben sizlere buraya gelişim hakkında bilgiler verdim. Adanın dinamiği, ülkenin genel bilgilerini toparladık bir önceki bölümde. Sal Adası'nın plajlarını, çarşısını gösterdim. Hatta burada Türklerle tanıştık. Onlardan bilgiler aldık. O bölümü izlemediyseniz onu da kesinlikle izleyin. Şimdi bu bölümde ise bir tura katılacağım. Buradan iç kısımlarda tuz gölleri oluyormuş. Tuz üretim yerleri. Onları göreceğiz. Yüzülmesi gereken yerler, çarşı, pazar, böyle bir 6-7 saatlik tur olacak. Ama büyük turlar değil. Bunlar işte 6-7 kişi falan götürüyorlar turlarla arkadaşlar. Onlara değineceğiz. Hem iç kısımlarını göreceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Cabo Verde'yi elimden geldiğince keşfedip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sadece Sal Adası'yla kalmayacak. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bahsettim. Ben buradan Cabo Verde'nin başkenti Praia'ya da gideceğim. Biliyorsunuz Cabo Verde 10 adadan oluşuyor ama ben şu anda Sal Adası'ndayım. Başkente gideceğim, hatta Yanardağ'ın olduğu adaya da gitmeye çalışacağım. Yani elimden geldiğince Yeşilburun adalarını sizlere güzel şekilde aktaracağım, göstereceğim. Hem de kendim keşfetmiş olacağım. O zaman şimdi otelimizde kahvaltımızı yapalım. Sonra turumuza katılalım. Bakalım bugün bizi ne bekliyor? Sponsorumuz Yeşilçam Stay Travel'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Cabo Verde gezimizin ikinci bölümü başlasın. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sunar. Az önce yerli yaşamın olduğu yerden geçtik arkadaşlar. Şimdi Santa Maria'da ne kadar lüks yaşamlar olsa da burada hala suları büyük bidonlarda biriktirip susuzluk yaşanan ve eski evlerde oturan insanlar da var. Yani işlere gidince her zaman daha lokal ve farklı yaşamları gösteriyoruz sizlere, biliyorsunuz. Burada da o yaşam var yani. Şuraya bakın abi. Şu etrafa bak. Bu adanın, şimdi bakın, ülkenin diğer adalarında yemyeşil yerler de var. Böyle çok güzel yerler de var. Ama buranın çöl olma sebebini anlatacağım size. Buradaki kumlar Sahra Çölü'nden geliyor buraya arkadaşlar. Yani kaç bin kilometre öteden okyanusu aşarak onun güzergahı buraymış. Burası ve buranın altındaki ada. Oralara Sahra Çölü'nden, Afrika'dan gelen kumlar buraya böyle yayılıyor. Ve bu güzergahtan Brezilya'ya kadar gidiyormuş bu. Şu dünyanın dönüşünü, farklılığına bakar mısınız ya? Çok şaşırdım ben bu bilgiyi duyunca. O yüzden hatta adanın orta kısımlarında bazı yerlere binadır, apartmandır, öyle şeyler yapılmıyormuş. Çünkü kumun akışını bozarsak Brezilya'nın önünü kapatırız diyorlarmış. Yani Brezilya'ya giden kumun önünü. Yani arada kaç bin kilometre mesafe var bilmiyorum. O yüzden burası böyle çöl olmuş. Hatta plajlarında dün gösterdim size, incecik kumlardan plajlar. Ama normalde buralar işte volkanik yerler, yani taşlık olması lazım. O yüzden bu kumlar oradan gelmiş. Şimdi burada mola verdik. Şöyle fotoğraf çekiyorlar. Etrafa bak. Nereye geldik? Burası bizim Blue Eye, yani mavi gözlerimiz, nazar boncuğunu andırıyor. Yukarıda bir mağara var. Güneş ışığı direkt suya vurunca böyle o göz gibi bir şekil oluşuyor orada. Oluşuyor. Onlar da Esprisi Blue o. Eyes demiş. Burayı işte. Yani bizim Pamukkale ile falan kıyaslanacak bir şey değil. Yok yani. abi yok. İşte az önce anlatmak istediğim şey buydu abi. Buralar normalde hep böyle kayalık değil mi? Hep Volkanik kayalık, olduğu hep için. Kayalık, hep kayalık. Ama işte kumlar gele oraları çöl yapmış. Buranın bir sıkıntısı var. Güneş yoksa hiçbir şeyi göremiyorsunuz burada arkadaşlar. Yani bayağı derin bir yer. Adanın uç tarafındayız artık. Buradan sonra bu gördüğünüz yer Atlas Okyanusu. Şimdi doğal bir havuza geldik. Aşağısı inanılmaz güzel. Normalde lokaller ta şuradan böyle atlıyor buraya. Ama biz şuradan küçük yerden şöyle bir atlayacağız. Ben de atlayacağım birazdan. Şu lokallerin atladığını bir görsem tekrardan, demin yakalayamadım. Ama su pırıl pırıl. Çok temiz aşağısı. Bak geliyor. Hu. Bak. Bunlar bu işin var ya. Bak geliyor. Atlıyor mu? Bak gidiyor. Hadi. Hop. Gitti. Arkadaşlar, okyanusta da yüzdük. Şimdi Palmera'ya geldik. Burası liman şehri sayılır. Yani adanın, ya bunlara şehir demeyelim de işte bölgesi, kasabası diyelim.
Hepsi balıkçı teknesi görüyorsunuz ve burada da bak. With my friend. Şuna bak. Daha bugün tutmuşlar. Wow. Okyanus balığı bunlar, okyanus. Atlas okyanusundan. Şimdi zaten ülkenin 2 geçim kaynağı var neredeyse büyük olarak. Biri turizm, birisi de balıkçılık arkadaşlar. Müzik her yerde. İşte Latin havasını hissediyorsun. Music is life, right? Yeah. Music is life. It's live in music. Yeah, I know. In my country, people like in so much the music and the dance because life No here- stress. no stress. No Life stress, here yeah. and so difficulty and the guys and the profit in the opportunity, the loss, it forgets every problem. Every problem, right? Look the fish there. Come on. And this one and the yellowfin tuna. You find today? Yes. For example, this you sell how much all? 8 euro for kilo. This Kilosu one, 8 euro. 10 euro for kilo. It's the wahoo. Wahoo. Yeah. It's the have the white tasty, amazing. Wow. Abi şuna bak. Gözleri parlak zaten. Daha bugün tutmuşlar belli. More on that. It's the carnival fish. It's the full the color, but it's the cleaning. You Clean, not. yeah. I see here. I saw here. Yes, yeah. You look the face. Wow. This fish eats the coral. Abi şuna In baksana. my country, like so much, it's in the put the salt. Bu Same there. renkli balık diyor işte. Renkli balık. Rengarenk. One more. One more. What is that? What is that? It's a kingfish. King? Yeah. The kingfish Kingfish. Oh. is a poison there. Wow. Very danger. Very danger. Yes. The poison. Spice. Oh, bak zehiri burada. Wow. It's the shark. Shark? Yeah. Small shark. Yeah. In my country, people eat the shark. Okay. Yeah. And they make it the fillets or put the salt. Same there. Will you dry that? Yeah. The drying, put the sun. It's the same the bacalhau. Bunu kurutacaklar. The smell. So good. So good. Café no stress. Obrigado. This real? It's a real starfish. In my country, we have so much. Oh. And the people use this the decoration. Okay. Yeah. The child you can listen inside the wave. Yeah. You see? Hadi canım. Ne? Abi şaka mı bu? Çok farklı bir ses geliyor içeriden. Ben bunu daha önce denememiştim ha. Balıkları da tanımış olduk abi işte. Okyanustan çıkardıkları balıklar. Yine burada da yerel hediye satıcı insanları görebiliyorsunuz. How are you? I am good. How are you? I'm fine. You from Guest. Where are you from? Wales, Huh? England? No. You from? Türkiye. Turkey. Türkiye. Yes. Arabia. Huh? Arabia. No Arabia. Türkiye. Türkiye different. Okay. Yeah. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar arkadaşlar. Yerel ürünler. Şöyle. Devam ediyoruz. Yemek yemeye gideceğiz şimdi. Şu anda Espargos'tayız arkadaşlar. Burası adanın ortasında. Havalimanına çok yakın. Hemen 2-3 dakika arabayla havalimanı buradan. Burada yemek yemeye geldik şimdi. Burası da sokakları rengarenk. Buranın ahtapotu meşhur dediler. Ahtapot seçtik. Fiyatlara falan değineceğiz şimdi yerken. Hepsini göstereceğim size. Ahtapotumuz geldi. Bacaklar. Dur, bunu keseceğiz. Vallahi yumuşacık dediği gibi güzel. Abi güzel duruyor. Şöyle bir ahtapotumuzun tadına bakalım. Abi yumuşacık ya. Valla çok güzel. Bu ahtapot kaç? 18 euro muydu? Öyle bir şey gözüküyordu herhalde. 18, 15 mi 18 mi? 15. 15 mi 18 mi öyle bir şey arkadaşlar. Karnımız doydu. Şimdi sizleri ilginç bir yere getirdim. Hemen yan tarafında Atlas Okyanusu'nu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük köpek balıkları var. Bebek köpek balıkları.
Onları göreceğiz şimdi. Hemen şurada deniz ayakkabısı kiralıyorlar. Zaten işte buraya girmekle işte kiralama falan hepsi, hem de rehberin sizi götürüp anlatması burada. 3 euro buraya ekstra ödüyoruz. Ve şöyle içeri doğru gidip köpek balıklarını görebiliyoruz oradan yukarıdan. Dokunmak falan yasak. Bakın dediğim gibi burada kum yok. Burada taş var her yerde. Evet, bizim ekip. Hadi. Ha, bizim şeyci, ayakkabıcı. Gözler nasıl ya? English, Oo, bunun gözleri çok farklı çocuğun. Dur. Spanish, okay. He? English? English here. Okay. English. Abi çocuğun gözleri çok farklı. Can I see your eyes? Your eyes is very different, yeah? Yeah. Yeah. Lucky guy. Okay, guys, look. You're going to see the sharks over there, but don't put your hands inside the water, okay? Okay. And you see the sharks, come close for your legs. Don't move because the sharks don't bite your legs, okay? Only touch. Okay. You touch, don't worry. Alright? Can we take photos? You can go. Yes. You can go. Hadi gittik. Evet, su tertemiz, besberrak, böyle uzanıyor sahil. Gördüğünüz gibi her yerde Avrupalı turistler var. Nereden geliyorlar? İşte Allah, önümüze bakalım. İspanyollar var, Fransızlar var, Belçika, Hollanda. Yani Avrupa'dan, genelinden diyebiliriz. Değil mi abi? Siz de önceden gelmişsiniz. Hoş geldin tekrardan. Ben her yerde seni görüyorum. Nasıl Evet, tesadüf ne ya? tesadüf abi ya. Vallahi billahi. Adayı bölüşemedik ya. Küçücük alacağım. Bölüşsek. Abi gözleri gördün mü? Evet. Bu farklı göz değil mi ya? Çok farklı değil mi? Masmavi gözler var ya. Var. Ha? Aa. Ha, gitti. Dur. Arkanda. Şortun içine giriyor Mehmet. Aa, nerede? Burada. Baksana ya. Ana. Kanki. Her yer köpek balığı. Abi ben Filipin'de balina köpek balıklarıyla yüzdüm. Ben öyle devasa bir şey görmedim daha önce. Yani suyun altına indiğim an yanımda devasa bir şey belirdi, böyle var ya. Yani lokma, sen şey olursun onun ağzında, böyle çerez olursun yani, o derece büyük abi. Bu ne yapıyor? Yatmış oraya. Bak bayağı bir gidiyor ha. Derinleşmiyor ama görüyorsunuz yer siyah. İşte bu da volkandan kaynaklı. Ne yapıyor şimdi bu? Yem verecek. Abi kocaman lan. I think it was kocaman. Topladı etrafına ya. Bu bayağı büyük hakikaten ha. Şuna bak. İnanılmaz bir deneyimdi ya. Bacağıma dokunup geçtiler böyle. Bir an tırstım. Ama tırsacak bir şey yok ya. Bir şey yapmıyorlar. Yani o Filipin'de gördüğüm balina köpek balığından sonra bunlar çok fazla ürkütmedi. Şimdi sizleri ilginç bir yere getirdim. Hatırlıyorsanız Tayland yürüyüşümde suyu buharlaştırıp tuz çıkarıyorlardı arkadaşlar. Şimdi burası da tuz üretilen bir yer. Hatta suyun üstünde böyle burada şey yapacağız. Havada kalacakmışız. Şu arkamdaki gördüğünüz şeylerse teleferik. Ta sahil tarafından buraya ya da buradan oraya işte bunları kullanarak tahtadan yapılmış bunlar. Tuzları transfer ediyorlar. Şimdi şuradan geçince çok enteresan bir yere varacağız arkadaşlar. Şurada acayip bir fotoğraf çekilme noktası var. Adamlar buraya tünel kazmış. Vay be. İlyas'la enteresan yerler serisi. Buranın girişine ise 6 euro ödedik arkadaşlar. Hoba. Geldik. Alayına tuz tarlası. Adamlar tuzu üretiyor. Bir de bunu bakın böyle turiste pazarlıyorlar, görüyorsunuz. Eminim yani şu tuzu satıp alacakları
paradan daha çoğunu turisti buraya getirerek kazanıyorlardır. Evet. Tuz suyuna mı gidiyoruz diyeyim, tuz gölü mü diyeyim buna, yapay tuz mu ne denir bilmiyorum ama şimdi bunun üstünde kolay böyle şey yapıyormuşuz. Tabii gözümüze dikkat edeceğiz. Ana. Şaka mı bu? Arkadaşlar A ver si tiene la suerte. çok farklı bir şey. Batmıyorsun ya. Aa bak bak. Hiç uğraşmıyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Direkt havadasın. Bak bu da bir deneyimdir ha. Abi ne güzel yattın öyle ya. Süper Değil mi? Hiçbir şey yapmıyorsun, direkt havadasın ya. Billahi inanılmaz huzurlu. Evet. Şuraya bakın ya. Oo. Şu an var ya, vücudumun her yeri tuz. Yani burada tuz yoğunluğu o kadar fazla ki o yüzden zaten böyle yüzeyde kalabiliyorsunuz. Ya Tayland'da üretimini gördük. Onlar topluyordu çuval çuval. Göstermiştim size. Ya burada da gelip yüzmek nasip oldu. Kim derdi ki Cabo Verde'ye geleceksin, Yeşil ve Burun Adalarına da bunu deneyimleyeceksin. Aklımıza gelmezdi ama buradayız. Hayat işte. Deneyimlemeye devam arkadaşlar. Hadi ben gideyim biraz daha yüzeyim. Evet arkadaşlar, Saladası'na veda etme vakti. Sağ olsun Akın abi şimdi beni havalimanına bırakıyor. Adanın tek ana yolundan. Projede bir tane daha var. Yapacaklar mı? Evet, paralel bir şey var projede ama Allah bilir. Aynen. Bunu bile zor yaptılar desene abi. Bunu Buna 2,5 yılda bitirdiler şu yolu ya. Delik deşikti. Arkadaşlar evet, havalimanına gidiyoruz. Şimdi ben buradan Saladası'ndan başkent Santiago Adası'na geçeceğim. Praia'ya, başkente. Praia da özür diliyorum ya. Praia plaj demek Evet, Brezilya'da ama da. adı da plaj yok. Adı plaj yok. Adı da plaj yok. Çok küçük küçük plajlar var. Hani He. adanın, ülkenin en güzel plajları Salda ve Boa Vista'da. Ha evet. İnanılmaz çöl gibi. Başkentin adı Praia, plaj yok. İşte o zaman öyle koymuşlar demek Evet, ki ya. maalesef. Şeyden biliyorum ben de, Brezilya'dayken de orada Praia diye işte hep sahillere onu diyordu. Portekizce'de zaten aynen Evet, plaj demek. İspanyolca, Portekizce. Hı. Aynen. Şimdi arkadaşlar buradan iki seçenekle gidebiliyorsunuz. İster feribotla, isterseniz de uçakla. Uçaklar pırpır uçakmış. Daha önce de ben Filipin'de binmiştim adalar arası geçerken. Bakalım şimdi gidince göreceğiz. Biletlerinizi önceden alın. Tükenebiliyor. Yani eğer gelecek olursanız, yani onu söyleyeyim. Fiyatlar da aşağı yukarı 80-100 euro arasında değişiyor. Yani daha da artabilir mi? Artabilir ama ben kaç aldım? Ben galiba 95 euroya mı aldım? Öyle bir şey aldım arkadaşlar. Tek yön. Pırpır uçakla gideceğiz dedim ama bize normal uçak gelmiş. Şimdi burada iki hava yolu var. Bir CV Sky diye geçiyor. Biri Cabo Verde Airlines diye geçiyor arkadaşlar. Ben Cabo Verde Airlines'tan almıştım. Ama galiba CV Sky'ınkiler pırpır uçak. Bu çünkü uluslararası da çalışıyor galiba. Yakın yerlere bilmiyorum. Ama CV Sky sadece iç hatlar uçuyordu. Ben bunu da buldum. Bunu almıştım. Oo, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar insan. Doluyor abi. O yüzden önceden almanızı tavsiye ederim. Adayı bir de yukarıdan izleyelim. İnşallah görürüz. Şu bulutlara bakın ya. Oo, ne kadar güzel. Aa bak, aşağıda gözüküyor ada. Burada da uçağı kapıya çektik abi. Yürüyoruz. Havalimanları küçük. En güzeli var ya, otobüs bekleme yok, körük bekleme yok. Atlıyorsun, yürüyorsun, bitiyor. Evet, sonunda havalimanından eve geldim ve yerleştim. Arkadaşlar ben kendime böyle bir oda tuttum. Burada çok fazla uygulamada şey görebiliyorsunuz. İnsanlar böyle küçük evleri, stüdyoları falan çok kiralıyorlar. Saladası'nda da vardı, burada da var aynı şekilde. Ben buraya ne kadar verdim derseniz 36 dolar verdim. Yani euro ile ne yapıyor bilmiyorum. Euro'ya alışamadık daha. Hep biliyorsunuz dolar kullanıyorduk. Euro farklı geliyor. Yani 3550 Escudos. Aynen. Escudos işte, bunların parasından verdim. Online ödeme yoktu. Buraya gelince buradan ödeme yaptım. Şöyle şurada bir balkon var ama
Yani üstü biraz duvara bakıyor. Şöyle bir yatak. Şöyle bir yer işte ya. Yeterli. Yani bana gayet yeterli. Şimdi ne oldu? Geldik. Benim karnım acıktı. Bir sokağa çıkalım. Etrafta bir restoran bakalım. Bayağı yer kapalı gibiydi. Bir yer bulursak da karnımızı doyuralım hadi. Benim evin sokağına bakın. Saat daha akşam 10. Ve kimse yok. Şurada ileride restoran gözüküyordu. Açıksa bir karnımızı doyuralım. Asıl şehir merkezi ilerisi. Ya burada bir merkez ama asıl olaylar biraz daha ileride dönüyormuş. Belki yarın o tarafta bir yer tutarım, oraya giderim diye de düşünmeye başladım. Bakacağız. Ben çok otantik bir mekan buldum. Böyle bir yer. Bu saatte açık. Bu saat dediğim de saat 10. Baksana abi, caddede kimse yok. Nerede bu insanlar? Ben şu merkez işini bir daha düşüneyim. Burayı ben bugünlük böyle nasıl akşama geleceğim diye tuttum ama neyse, sakinlik de güzeldir. Ne siparişi verdim? Şimdi bakın, Saladası'ndayken arkadaşlar İngilizce bir tık daha yoğun kullanılıyordu ama daha gelir gelmez gördüğüm kadarıyla başkentte İngilizce biraz daha az. Yani burası biliyorsunuz Portekizce konuşuluyor burada. Bir de kendi yerel dilleri de var ama herkes Portekizce konuşuyor diyebiliriz. Şimdi şöyle bir menü var arkadaşlar. Şurada da vardı hatta da abi gitti içeriden büyük menüyü getirdi. Hepsi Portekizce, anlaşılmıyor. Ama ben hemen yapay zekayı kullandım arkadaşlar. Şunu bu güzel bir Portekiz tabağıymış işte. Et, yanına patates, üstüne yumurta. Omlet değil de böyle herhalde göz yumurta galiba, bilmiyorum. Yanına pilav. 7 euro onun fiyatı. Yani burada direkt euro da geçiyor, escudos da geçiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Name, nombre? Paso? Ha? Tu nombre? Antonio. Antonio. Ya. Ilias. Elias. Ilias. Bravo. Ya. Excelente. No people. Ha? If Domingo is closed. Slave? Yeah, Domingo is closed. Ani no centro? Centro? Centro, yes. Centro here, right? Persona. Go. Agora, el centro principal, rua principal es caro, otro. Ha. Otro. Ani? Sitio mercado, praça. City Mercado. Mercado, praça. Now there okay people? People there? Yes, mas tomorrow, hoje is closed. Here no, there. Yeah. Tamam, dediğim gibi akşam o tarafa gidiyorlar. İlyas nasıl anlaşıyorum bak. Abi dinleyin ya, altyazıya gerek var mı bak ya, Allah aşkına ya. O zamandan bir 3-5 Portekizce kelime kaldı işte, İspanyolca ile harmanlayıp araya İngilizceyi de karıştırıp vücut dilini kullanarak anlaşıyoruz, gidiyoruz. Hiçbir şey olmasa ne yapacaktın? Açacaktın telefonu, konuşacaktın, konuşturacaktın, olacaktı, bitecekti işte. Biliyorsunuz abi ya, Allah Allah. Hadi karnımızı doyuralım. Yemeğimiz geldi. Et var arkadaşlar, üstünde yumurta var, yanında patates var, pilav var ve salata var. Bence doyurucu bir tabak. Latin Amerika'nın pilavı farklı. Asya'nın farklı, bizim farklı. Yani burası da Afrika ama yani Brezilya, Portekiz tarafından, yani Brezilya pilavı gibi yani aynı. Hadi ben afiyet olsun. Sonra gidelim. Dinlenelim. Yarın daha buraları keşfedeceğiz. Şükür bugün de karnımız doydu. Başımızı sokacak yer de bulduk. Şöyle güzel bir dinlenelim. Daha videoları da yapacağız. Ben yarın büyük ihtimalle o taraflarda bir yer tutacağım arkadaşlar. Onlar da zaten burayı, şehri, adanın iç kısımlarını falan, onlar da sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Bu arada bilgisini vereyim. Burayı da mesela kredi kartıyla ödedim. Saladası'nda neredeyse her yerde kredi kartı geçiyor arkadaşlar. Ödeme yapabiliyorsunuz kredi kartıyla. Burada da yani restoranda geçiyordu. Otellerde şeylerde online ödeme oluyor ama böyle ev gibi yerlerde genellikle online ödeme değil de burada girişte ödeme yapıyorsunuz nakit. Öyleydi yani. Bunu da söyleyeyim dedim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hype yapmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sundu.